Bir zamanlar Sarıırmak'ın güneyindeki verimli otlaklarda at koşturan Hunlar. Bir kehanet, bir imparator ve bir savaş ile Sarıırmak'ın kuzeyine göç etmek zorunda kalacaklardı. Çin İmparatoru Xu Huangdi, ölümsüzlük arayışı ile Çin'in kuzey sınırlarını baştan sona gezdi. Çeşitli yerlere ölümsüzlük formülünü bulmak için adamlarını gönderdi. Yan devletinden gelen bir adamını doğudaki denize kadar göndermişti. Bu filozof imparatora bir kitap gösterdi. Kitapta Çin sülalesinin Hunlar yüzünden yok olacağı kehaneti yazıyordu. Bunun üzerine imparator, General Meng Tian idaresinde Çin'in kuzey sınırlarında bulunan Hunlara hücum etmek için 30.000 kişilik ordu gönderdi. General Sarıırmak'ın güneyinde Ordos bölgesini Hunların elinden aldı. Çin devleti Hunları Sarıırmak'ın kuzeyine sürdükten sonra Çin Seddi'nin birleştirilmesi için çalışmaya başladı. Geçen 10 yılda Çin Seddi çevresinde bir ticaret gelişmişti. Bu ticaret iki taraflı olarak sürüyordu. Hunlardan aldıkları atları Çin sınırları içinde satan kişiler de vardı. Hunlarda ipek gibi sadece Çin'den gelen mallara ulaşabiliyorlardı. Bunun yanında Çin yönetiminden kaçan Çinliler sık sık Hun topraklarına geliyorlardı. Bu sayede Hunlar eski topraklarına hareket etmeden önce aslında bu topraklarda neler olduğunu uzun zamandır biliyorlardı. Milattan önce 205 ile 204 yıllarında Mete Han'ın başlattığı 1. Çin seferi anlık ortaya çıkmış bir yağma akını değildi. Çin hanedanlığının henüz yıkıldığı ve ülkenin iç savaşlarla çalkalandığı bir sırada Mete Han seferini başlattı. Harekete geçmeden önce nerelere ne için gidileceği önceden planlanmış ve kaleler içten fethedilmişti. Mete Han, Çin'in kuzeyindeki ufak krallar ve derebeylerinden de destekler buldu. Çinli devletlerin Hunlar ile ortak hareket edip diğer Çinli devletlere saldırması bir ilk değildi. Çin siyasetinde her zaman rakiplerine karşı diğer kavimleri ve devletleri kullanarak rakip devleti zayıflatmaya ya da yıkmaya çalışırlardı. Bu dönemde Çin devletlerinin hakim olduğu kuzey topraklarının Çinlileştiği söylenemezdi. Çin kültürünü yalnızca Çin sarayında yaşayanların gelenek ve törenleri temsil ediyordu. Çinli kuzey krallarının hepsi birbiriyle akraba olmasına rağmen bu bölgede yaşayan halkın çoğunluğu yerleşik olarak kalmış Hun boylarındandı. Mete Han'ın ordusu 300.000 atlıdan oluşuyordu. Çin seferine şansıdan başladı. Yueçi ve Orta Asya'ya giden batı yollarını kontrolü altına aldı. Böylece ticari ve askeri yolların kontrolü artık Hunların elindeydi. Mete Han, babası zamanında kaybedilen atalarının hakim olduğu Ordos topraklarını tekrardan ele geçirerek Otlak davasını sonlandırdı. Bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu Çin memurlar şöyle ifade eder. Bu dağlar orman ve otlarla kaplı, kuş ve hayvan dolu. Bu dağlara yerleşen Mete Han, oklar ve yaylar hazırladı ve saldırılarını oradan gerçekleştirdi. Burası onun iniydi. Mete Han için 1. Çin seferi tarihin ona yüklediği bir görevdi. Bundan sonraki seferini tüm yay çeken halkları bir araya toplamak için yapacaktı.